Çanakkale'den, Çanakkale'nin ikinci bölümünden ve Çanakkale merkezden merhaba dostlar. İçeride böyle sarımsaklar ve kelle suları. Gemileri de göremeyince kısa bir tereddütten sonra atı içeri alırlar. Şimdi Cumhuriyet Meydanı'na geldik. Burası aynı zamanda Çanakkale feribot iskelesinin olduğu yer. Şöyle arkamda görebilirsiniz. Yine burada hayatı yavaş yaşayan iki insanımızı görüyorsunuz. Elif Ahsen. Martılar nerede? Deniz Müzesi'ne geldik sahilden yürüyerek. Şimdi deniz altına giriyoruz. Ah bir ataş ver. Burada torpidoları görüyorsunuz. Üstlerde yataklar var. Denizaltının mutfağı. Oturma alanları. Hemen böyle yol kenarı, kaldırım üzeri balık ekmeği yiyip yolunuza devam edebiliyorsunuz. Bu şekilde böyle üzeri limonlu veriliyor. Tatlımızı aldık, biraz şöyle irmik tatlısını da Şam tatlısını da andırıyor. Tadı künefe gibi. Kesinlikle künefe gibi. Değil mi? Evet. Dün o kadar rüzgar yemişiz ki geçen bölümde izleyenler hatırlayacaktır. Ayakta zor duruyorduk şehitlikte. Bu yüzden bizim sesler gitti. Şimdi hemen merkeze geçmiştik feribotla. Burada kordon çorbaya gidiyoruz. Burada bilinen bir nokta. Burada güzel bir çorba içelim. Şöyle boğazımıza iyi gelsin. Sonra hızla Çanakkale gezimize başlayacağız. Az önce karavanda hazırlandık. Dışarıya çıkacağız. Öyle bir yağmur başladı ki şu anda da ara ara atıştırıyor. Yerlerin ıslaklığından anlayabilirsiniz. Tekrar üzerime girip karavana değiştirmek zorunda kaldım. Öncesinde hava günlük güneşlikti. Bir anda yağmur bastırdı. Sanırım Çanakkale'nin hava durumu bu şekilde anlık değişebiliyor. Kordon çorbaya geldik. Burası dediğim gibi hemen şöyle sahile yakın. Truva Atı'nın ilerisi. Arkada Truva Atı gözüküyor. Sabah dükkanda fazla kimse yok. Daha yeni başlamışlar servise. Biz de geldik. Fiyat listesi kapıda yazıyor. Gayet şeffaf bir işletme. Boğazım çok kötü. Hemen bir paça içeceğim. İçerisi de bu şekilde. İçeride böyle sarımsaklar ve kelle suları. Aynı şekilde arkada da farklı tencereler. Ustam buradan ayarı veriyor. Şöyle ben otom söyledim. Eşim de ayak ve kelle söyledi. Fiyatları hemen masa kenarında zaten yazıyor. Şimdi bunların tadına bakıp şifamızı alıp yola devam edeceğiz. Arkadaşlar geçen gün Bandırma'da hatırlarsınız eski bölümü izleyenler. Acar Usta'da da paça yemiştik. Onu da çok sevmiştim. Terbiyeli bir paçaydı. Buranın farkı eğer bizi izliyorsanız ve burayı not ediyorsanız gelmeden söyleyeyim. Eyvallah. Sağ olun. Burası orijinal paça arkadaşlar. Yani etin kendi suyuyla yapılmış bir paça. Bazılarına ağır gelebilir ama asıl paça bu zaten. İçerisine burada masada sirke, sarımsak vesaire istediğiniz limon getiriyorlar. Şekillendirebilirsiniz ama burada orijinal paça ile karşılaşacağınızı bilin. Yoğurt gibi terbiye ürünleri kullanmıyorlar. Orijinal et suyunda gerçek paça. Ben atom söyledim. Eşim kelle ayak karışık söyledi. İkisi de güzeldi, beğendik. Çorbanın burada bir uyarı var. Yemek yediğiniz masaların hepsinde var, dikkat ettim. Çorbanızın yağsız ya da az yağlı olmasını istediğinizde sipariş verirken lütfen bunu söyleyin diyorlar. Yağ kısmı çorbanın üstünde bulunan katman. Asıl kolajenlerin bulunduğu kısım. Bunu arttırıp azaltmak sizin elinizde. Sadece bununla ilgili küçük bir not düşmüşler. Ben sipariş ettikten sonra gördüm ama beni rahatsız etmedi. Öyle söyleyeyim.
Burası ile ilgili size şunu söyleyebilirim. Unutmadan söyleyeyim. Şimdi siz içeriye girip benim gibi atom söylediğinizde ustanın boşluğuna gelip size atom getirebilir ve siz sevmeyebilirsiniz. Neden bunu söylüyorum? Geçmişteki tecrübelerime dayanarak yorumlarda önceki bölümlerde ya işte bunu nasıl sevdiniz falan diyenler oldu. Başka gittiğimiz yerlerde. Atomun içerisinde tuzlama dedikleri bir bölüm var. Sanırım dana karın ve damarlı kısmı. Usta bizi uyardı burası biraz sert olur diye. Ve geldiğinde harbiden sertti ama öyle dişinizi geçmeyecek. Ağzınızda haşır huşur edip sürekli döndüreceğiniz bir sertlik değil. Tatlı bir sertlik. Bunu şimdiden söyleyeyim. Geldiğinizde eşim gibi kelle ayak söyleyebilirsiniz. O hiçbir problem yoktu. Gayet güzel yedi. Bende de problem yoktu ama sadece bazıları hassas. Kokulara karşı, tatlara karşı bizi izleyenler ve burayı da notlarına ekleyecek olanlar. Şimdiden bunu uyarayım. Kesinlikle atom söylerken buna dikkat edin. İçine hiç koydurmaya da bilirsiniz bu arada bu tuzlama dediğimiz bölümü. Bunun bilgisini vermek istedim unutmadan. Fiyatlar da gayet iyiydi. Kelle ayak karışık 220, atom 230, toplam 450 lira hesap ödedik. Şimdi ben tekrar karavana geldim. Cüzdanımı unutmuşum. Cüzdan alıp zaten burası ücretsiz bir otopark belediyenin. Buradan tekrardan Truva Atı'na, oradan da sahil boyu devam edeceğiz inşallah. Şimdi Kordon Çorba'dan aşağı indiğinizde Truva'ya çıkıyorsunuz. Elif Hasen tabi simiti görünce dayanamıyor. Hemen simit dedi. Burada çok güzel Çanakkale simiti var. Bir tane aldık buradan. Pekmezli galiba değil mi amcam? Evet. Şimdi geziye devam ediyoruz. Truva Atı'na geldik dedim ama burası temsili Truva Atı arkadaşlar. Sonradan yapılmış. Böyle çok güzel bir balıkçı barınağı var burada. Liman var. Sahil boyu yürüyeceğiz. Karşıda dünkü geldiğimiz feribotların kalkış noktası var. Hemen karşısı Kilitbahir Kalesi'nin olduğu yer ve Dur Yolcu yazan yazının olduğu bölüm. Birazdan onları da size gösteririm. Hemen Truva Atı'nın arkasında, arka kısmında böyle bir Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin Astrofizik Araştırma Merkezi'nin yaptığı güneş saatini görüyorsunuz. Burada ayları da kenarına eklemişler. Bu detayı ilk defa görüyorum. Normalde saatini birçok yerde gördük. Safranbolu Eski Çarşı Meydanı'nda vesaire. Diyarbakır Ulu Cami'nin içerisinde de yine benzeri var. Ama etrafında ay olanları ilk defa gördüm. Mesela şu an Mart ayındayız. Mart'ın simgesi kovaymış. Oğlak. Üzerinde burç haritası da var. Daha doğrusu ay diyorum ama üzerinde burçları da eklemişler. Burçların doğum aylarını eklemişler üzerine. Homeros'un İlyada destanında anlatılan Troya antik kenti Çanakkale'nin 25 kilometre güneyindedir. 10 yıl süren savaşın sonunda bu zengin ve güçlü kenti fethedemeyen Akallılar bunu bir hile ile başarırlar. Akalar içine askerler sakladıkları bir tahta at yaparak kent kapısının önüne bırakırlar. Sabah sur kapılarının önünde tahta atı bulan Troyalılar gemileri de göremeyince kısa bir tereddütten sonra atı içeri alırlar. Bu olayı kutlarlar. Herkesin eğlence sonrasında uykuya daldığı bir sırada tahta atın içinden çıkan seçkin askerler dışarıda bekleyen savaşçı askerleri içeri alırlar ve böylece Troya kenti yakılıp yıkılır. Şimdi Cumhuriyet Meydanı'na geldik. Burası aynı zamanda Çanakkale Feribot İskelesi'nin olduğu yer. Şöyle arkamda görebilirsiniz. Bayramiçe ve karşıya Kilitbahir yönüne buradan feribotlar kalkıyor. Birçok noktaya kalkıyor ama buradan en yakın noktalar burası. Buradan araçlı vapurla karşıya geçebilirsiniz. Yine burada hayatı yavaş yaşayan iki insanımızı görüyorsunuz. Mis gibi havada, güneş de açtı hafiften. Balık avlıyorlar. Hemen karşısı Kilitbahir Kalesi. Şurası Kilitbahir Kalesi. Dün girememiştik geçen bölümde.
çok yakınmış. Hemen karşıda da o meşhur dur yolcu yazısı. Şimdi biz tekneyi gezeceğiz. Boğazım çok kötü. Bu yüzden bir çay kahve molası verdik. Şakir'in yeri. Elif Ahsen. Martılar nerede? Hani? Üniversitedeyken aynı yaşta Hemen karşımızda Nusret Mayın gemisi var. Çayımızı içip onu gezeceğiz. Boğazım çok kötü dün. Şifayı kapmışız. Bugün de şansımıza deniz bile yani dümdüz yaprak kıpırdamıyor. O kadar şiddetli bir rüzgar var ki Çanakkale'nin. Estiği zaman deli esiyor. Zaten geçen bölümde de anlatmıştım. Anıtı da bu yüzden çok aşırı yükseltememişler rüzgar sebebiyle. Bu arada izlemeyenler varsa kanalımızdan Çanakkale'nin geçen bölümünü izleyebilirler. Karşıdaydık. Duru yolcu yazısının olduğu bölümde Gelibolu Yarımadası'nda. Hemen karşımız Nusret Mayın gemisinin tam arkasında olduğu için gözükmüyor. Kilitbayır Kalesi. Sol tarafa doğru gittiğimizde de bir 25 dakika Şehitler Anıtı ve Settülbahir Kalesi vardı. Şu an karşıya geçtik merkeze feribotla dün. Gezimize merkezde devam ediyoruz. Çaylar geldi. Aynı zamanda kahvemiz. Manzaramız çok güzel. Daireye karşı çay kahve. Deniz Müzesi'ne geldik sahilden yürüyerek. Burası hemen sahilin bir sokak arkası zaten. Deniz kenarında sahilde denizaltıyı ve Nusret Mayın gemisini görürsünüz. İleriye doğru ilerlediğinizde Truva hattından. Şimdi hemen içeriye geçelim. Şimdi denizaltına giriyoruz. İleride toplu anlatım yapılıyor. Gruplar halinde alınıyor. Böyle bir platformdan geçerek önce denizaltı sonra Nusret Mayın gemisi anlatım eşliğinde gezdiriliyor. Denizaltıya iniyoruz şimdi. Böyle dik bir merdiveni var. Ah bir ataş ver. Burada torpidoları görüyorsunuz. Üstlerde yataklar var. Ya, sen salla. Denizaltının mutfağı. Oturma alanları. Bu arada içerisi çok dar. Şu kadar dar bir koridorda ilerliyorsunuz. Burası yatakhanesi. 4 kişilik. Yine oturma alanı. Çok dar bir alan. Burayı size şöyle göstereyim. Çok dar. Hakan Çanlar açtı. Evet. Ayarlarıyla. Burası denizaltının mutfağı. Görüyorsunuz askerimiz burada yemek yapıyor. Sağlı sollu yatakların olduğu bölüm. Bakın böyle yatakların altında da dolapları varmış. Ayakkabıları vesaire kıyafetlerini koydukları. Hepsinin altında. Altları dolap, üstleri böyle yatak. Aynı şekilde diğer tarafa doğru da gidiyor yataklar. Bu şekilde koridor biçiminde böyle yatılıyor. Motorların iç kısmı gözüksün diye metali plastiğe çevirmişler bu şekilde. İçerisi çok dar, zor hareket ediyorsunuz. Gerçekten askerlerimize helal olsun. Burası da motor dairesi bölümü. Her yerde göstergeler var, ne anlama geldiğini bilmediğim. Ve kapılar çok dar. Geçmek çok zor aralardan. Şöyle küçük bir kapıdan geçiyorsunuz. Gerçekten burada çalışmak da çok problem.
dar bir alanda hareket ediyorsunuz mecburen. Tıkladım ay. Denizaltının içi çok dar ve çok sıkışık. Burada çalışan askerlere gerçekten helal olsun. Hakları ödenmez. Yani kapıdan geçerken bile insan burada bel fıtığı olur. Çok büyük bir emek var. Müttefikler iç savunma hatlarına yönelmek amacıyla mayın manyalarının temizlenmesi için keşiflere başladılar. 10-11 Mart gece yarısı. İki muharebe gemisi, bir hafif kruvazör ve 4 muhribin eşlik ettiği 8 mayın tarama teknesi Boğaz'a gönderildi. Bu gece önemli bir sonuç olarak 3 mayın imha edildi. Bu sırada Manx Hero adındaki balıkçı teknesi mayınlardan birine çarparak battı. Komutanımız, astsubay bir komutanımız sağ olsun geminin alt kısmını da gezdirdi ve bilgiler verdi. Oraları size çekmedim. Çünkü birebir muhabbet halinde bir geziydi bu. Çok içten bir geziydi. Kendisine de teşekkür ederim. Gemi hakkında bize bilgi verdi. Bu gemi asıl Nusret Mayın gemisi değilmiş. Nusret Mayın gemisinin hazin bir hikayesi var. Gemi görevi sonlandıktan ve savaş bittikten sonra satılmış. Buna çok üzüldüm, satılmasına. Sonrasında bir firma almış bunu ve uzun yıllar yük taşımacılığında kullanmış. Sonrasında Mersin Tarsus limanında bağlı bir vaziyette uzun yıllar kalmış ve çok uzun kaldığı için de parçalanmaya başlamış. Şu an dedi Mersin Tarsus'ta dedi karaya çıkarılmış ama dedi uç kısmındaki 5 metre hala dedi hayatta ve kurtarılabilmiş halde. Geri kalanı maalesef dedi parçalanmış halde. Buna çok üzüldüm. Böyle milli bir değerimizin, tarihe damga vurmuş bir değerimizin bu hale gelmesi beni üzdü. Arkadaşlar Deniz Müzesi gerçekten çok güzel. Her yer savaş aletleri. Helikopterden tutun top arabalarına kadar böyle toplara kadar. Az önce karşıda gördüğümüz Gelibolu Adası'nda gördüğümüz topları hatırlarsınız. Geçmiş bölüm izleyenler, izlemeyenleri kanalımıza girip eski bölüme bakabilirler. Bakın topların sağlam hali burada. Hiçbiri yatmamış, devrilmemiş vesaire. Sapasağlam ayakta. Burada daha önce görmediğiniz toplar, mermiler, silahlar hepsi var. Örnek veriyorum bir mayın yine aynı şekilde. Yine top arabası, çapalar. Bunlar çok büyük çapalar artık ne kadar büyük bir gemi kullanıyorsa. Hepsini burada gelip gezebilirsiniz. Mayın Grup Komutanı Binbaşı Nazmi Bey. Yüzbaşı Tophaneli Hakkı Bey. Nusret Mayın Gemisi Komutanı. Burada da o dönemlere ait karikatürize edilmiş fotoğraflar var. Gittiler, geçemediler, geçemeyecekler. Yabancılar da iyi anlasın diye altına İngilizcesinde yazmışlar. Tebrik ederim. Hemen karşımız Kilitbayır Kalesi ve Dur Yolcu yazısı. Şimdi Çimenlik Kalesi'ne doğru gidiyoruz. Sahada torpidolar var arkadaşlar. Daha önce kullanılmış torpidolar, tarihi torpidolar böyle. Bunları da gezebilirsiniz. Çimenlik Kalesi'ne geldik. Buraya gireceğiz. Burada kronolojik Türk Deniz Kuvvetleri'nin tarihi var arkadaşlar. Girişte. 1081'den günümüze Türk Deniz Kuvvetleri Komutan Heyeti var. Komuta heyeti. Şu anki güncel halinden ilk kurulduğu tarihe kadar. Şimdi Çimenlik Kalesi yani Kale-i Sultaniye'ye geldik. Kaleyi Fatih Sultan Mehmet yaptırıyor. İstanbul'un fethi sırasında Bizanslıların Avrupa'dan gelecek yardımı Çanakkale Boğazı vasıtasıyla almaya çalıştığını tecrübe eden Fatih Sultan Mehmet gerek Çanakkale Boğazı'nı savunarak gerekse İstanbul'un savunmasını Boğaz'dan başlatmak amacıyla Çanakkale Boğazı'na 2 adet kale yapılmasını uygun görmüştür. Günümüzde Çimenlik Kalesi olarak bilinen Kale-i Sultaniye Fatih Sultan Mehmet tarafından 1462-1463 yılları arasında Boğaz'ın en dar yerine yaptırılan 2 kaleden biridir. Kale içerisinde Piri Reis Galerisi diye Piri Reis'e güzel bir anı mekanı bırakılmış. Karşınızda Piri Reis'in bal mumu heykeli var ve tarihte bıraktığı eserler.
Fatih Sultan Mehmet Han'ın galerisi de varmış yukarıda. Çimenlik Kalesi'nin giriş kulesine bitişik inşa edilen cami muhtemelen Fatih Sultan Mehmet Han döneminde 1451 ile 1481 tarihleri arasında kale ile birlikte inşa edilmiştir. Şimdi galeriye giriyoruz. Çok güzel bir galeri ve çok güzel bir girişi var. Burada kalenin yapılış hikayesi hakkında bilgi veriliyor arkadaşlar. Neden yapıldığı vesaire. Girişte okumak istemezseniz buraya gelip dinleyebilirsiniz. Buradan da surlara çıkılıyor ancak şu an kapalı. Çıkılsa eminim manzarası çok güzeldir. Şimdi iç kale bölümünü geziyoruz. Hemen Fatih Camii'nin karşısında. Burada da Elif Asen'in bebek arabası var. Hemen çıkıyoruz. Fatih Camii buradan da bu şekilde gözüküyor. İçeriye girdiğinizde sergi yönü var. Burada patlayan mayınları görüyorsunuz. Deniz mayını. Ve yine denizde kullanılan diğer aletler. Burada savaş tasvir edilmiş. Güzel bir maket var. Yine askerlerin kullandığı orijinal ürünler. Modellemeler çok iyi. Alman denizaltısından çıkan eserler. Bunlar hep su altından ele geçirilmiş ürünler. Çoğu da paslanmış, artık çürümeye yüz tutuyor. İngiliz mataraları, Fransız mataralarını görüyorsunuz, Alman mataraları ve bizim Osmanlı mataralarımız. Bu arada Alman matarasında mermi izi var, mermi girişi var. Matarasından vurulmuş. Siper gözetleme periskopunu görüyoruz burada. Bunun aynısını Alçıtepe'de Hilal-i görmüştük ve burada tüfek periskopunu görüyoruz. Şurada ayna var. Aynaya baktığımızda şuradaki aynadan bize ileriyi gösteriyor. Hemen deneyelim. Bakın burada aynayı ayarladım. Yukarıdakini de ayarlıyorum. Aynen. Bakın yukarıdaki aynayı yansıttı ve karşıyı gösteriyor. Hiç kafanızı siperden çıkarmadan buradaki aynadan eğilerek şuradaki ayna sayesinde namlunun hizasındaki askeri görebiliyoruz. İç kaleden çıktık. Burada Alman yapımı bir denizaltının parçaları var böyle gördüğünüz gibi. Denizaltılar bölüm bölüm. Aralarda kapılar var. Diğer tarafı su basmasın, olur da bu şekilde bir zarar aldığında diğer tarafı basmasın ve insanların en azından bir kısmı sağlam kalsın diye az önce izlediğiniz video gibi kapılar kapatılıyor ve diğer tarafa su geçişi engelleniyor. Gördüğünüz gibi 2 tane torpido atış bölümü var. Bizim az önce gezdiğimiz eski denizaltımızda 6 tane, kıçta 4 tane, başta torpido atma bölümü vardı. Burada enkaz olarak bırakılmış sergi alanında. Geldiğinizde burada görev listesi ve nerede üretildiği vesaire hepsi yazıyor. Örnek veriyorum, bu gemi UB-46 Almanya'nın Bremen şehrinde inşa edilmiş ve Aralık 1915 tarihinde denize indirilmiş 37 metrelik bir denizaltından kalan parça bu. Yolda giderken tavuk pilav kuyruğu gördük. Hayrat sanırım. Elif Asen çok acıktı, hemen alıp devam ediyoruz.
Deniz Müzesi hakkında bilgi veremedim. İçeride profesyonel çekim yasak. Bu yüzden size kısa kısa bazı görüntüler alabildim. Üzerimde mikrofon da yoktu. Umarım sesim kötü değildir. Zaten kötü. Mikrofonsuz daha da kötü değildir inşallah. Giriş normalde 160. İndirimli 80 TL. Çarşamba halk günüymüş, bilginiz olsun. Yarı fiyatına düşüyormuş. Tam 80'e, öğrenci 40'a düşüyor. Ama içeride yine müze kartla indirimde yapıyorlar. Girişte müze kartınızı gösterdiğinizde tam 125 liraya iniyor. Yağ dağıtımı. Kolay gelsin. Ne çekiyor musun? Evet. Yani görmüyorum. Buyurun. Teşekkür ederiz. Bana tavuk su diyebiliriz. Ayrıca Sağ olun. her yer Tavuk pilavımızı aldık. Tadı çok güzel olmuş. Dağıtıranların ruhuna değsin inşallah. Elif Hasen'e de yediriyorum hemen. Çocuğa aldınız siz yiyorsunuz demeyin. Kızım. Mama versene diyor zaten. Kızım acından ölmüş. Gel. Aç bakayım ağzını. Üstündekini aç önce ondan sonra. Al 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 al. Oh pilav. Pilav. Evet. Güzel mi babacığım? Yoğurt da vereyim mi? Ye kızım ye. Ağzındakini bitirsin. Yol kenarında kaldırımda yürürken şöyle çileklere denk geldik. Çok güzel bir manav burası. Hemen çilek aldık yarım kilo, yola devam ediyoruz. Aynalı Çarşı'ya geldik. Girişte bizi hemen sepetler karşıladı. Çok güzel gözüküyor. Burası küçük bir hediyelik çarşısı gibi düşünebilirsiniz. Aynalı Çarşı'dan magnet aldık. Şöyle metal olanlardan 100 TL. Normalde ahşap olanlarından da almıştık az önce. Ama bunlar ömürlük diye özellikle metal olandan aldık. Çarşıyı gezelim biraz. Bakalım içeride neler var. Aynalı Çarşı'nın o meşhur olan girişi. Merhaba, burası. Aynalı Çarşı'nın içerisi rengarenk ve çok güzel. Burada girişte bizi her yerde el yapımı ürünler, magnetler ve buradan sevdiklerinize götürebileceğiniz hatıralık eşyalarla bezenmiş. Örnek veriyorum, hemen yanımda Truva atı var. Çarşıdan girdikten sonra sağa sola bu şekilde alışveriş ve hediyelik alanları uzuyor. Aynı şekilde diğer tarafa da bu şekilde uzuyor. Burada en çok beğendiğim olay bu tablolar oldu ve şu aynaların güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Aynalı Çarşı 1889 yılında 2. Abdülhamit döneminde Musevi bir aile tarafından yaptırılıyor. İstanbul'daki Mısır Çarşısı'nın küçük bir örneği olarak yapılmış. 1915 Çanakkale Savaşları sırasında İngiliz donanmasının bombardımanı sonucu ağır hasar görmüş. Savaşın ardından bir süre at ahırı ve sebze hali olarak kullanılmıştır. Çarşı 2004 ve sonrasında yapılan kapsamlı restorasyon çalışmalarıyla bugünkü modern ve turistik görünümüne tekrar kavuşturulmuştur. Aynalı Çarşı, hepimizin bildiği Çanakkale türküsündeki "Ana ben gidiyorum düşmana karşı, Çanakkale içinde Aynalı Çarşı" dizelerinde geçen Aynalı Çarşı burası arkadaşlar. Aynalı Çarşı'nın hemen ilerisinde Ekremoğlu peynircilik var. Buraya geldik. Birkaç peynir deneyeceğiz. İçeride video kaydalamadım arkadaşlar. İşletmelerden tahmin edersiniz ki izin istiyoruz, çekim yapabilir miyiz diye. İzin vermediler. Maalesef çekime izin veremiyoruz diye. Bazı firmaların da bu davranışını anlamıyorum. İlla ki mantıklı bir açıklaması vardır ve saygı duyuyoruz. Neyse.
3 çeşit peynir aldık. Ezine, isli peynir. Odun ateşinde isleniyormuş. Diğeri neydi bir tanem? Manyas Mihaliç peyniri. Manyas Mihaliç peyniri. Bu üçünden aldık. Gelirseniz siz de deneyebilirsiniz. Çanakkale'nin hava durumu gerçekten çok garip. Bir fırtına kopuyor, yağmur bastırıyor. Bir güneş açıyor. Yazlık gülistanlık değişik bir iklimi var Çanakkale'nin. Şimdi sıradaki durağımıza geçiyoruz. Kadir Usta'ya geldik. Peynir tatlısı yemeye. Çok güzel gözüküyor. Sıcacık. Hemen içeriye geçiyoruz. Evet, o yeterli olur. Kilogramı ne kadar? Kilosu 500 TL. Yiyeceğiz ayak üzeri. 2 de çatal alabilir miyim içine? Bu şekilde gözüküyor. Sıcak sıcak. Tatlımızı aldık. Biraz şöyle irmik tatlısını da, Şam tatlısını da andırıyor. Tadı künefe gibi. Kesinlikle künefe gibi. Değil mi? Evet. Kameraman boş durmuyor. İçinde bir böyle keçi peyniri tadı da geliyor. Damağa vuruyor. Şimdi buranın güzel bir lezzet noktası olan şöyle köşe başı sardalya ekmeğe geldik. Burada güzel bir balık ekmek yiyeceğiz. Sardalya ekmeği 250. Fiyatlar bu şekilde. Burada ekmek arası bir şeyler yiyip yolumuza devam edeceğiz. Hemen böyle yol kenarı, kaldırım üzeri balık ekmeği yiyip yolunuza devam edebiliyorsunuz. Bu şekilde böyle üzeri limonlu veriliyor. Şu an kaldırımda bir masada oturuyoruz. Hemen içerisi dükkan. Şöyle bol yeşillikli bir sardalya söyledik. Hemen tadına bakıyorum. Buradaki çay bahçesine geldik. Ya ben anlamadım. Şeyini de koyacağız yani oraya. Başarılı. Eyvallah. Sen de su atma bir tane. Şöyle yanında turşu suyu ve özel turşularıyla şu kırmızı turşu çok güzelmiş. Gayet güzeldi arkadaşlar, sıcak sıcak. Şimdi sıradaki durağımıza geçiyoruz. Hemen sardalya ekmeğin ilerisinde mis pişi gözleme var. Burayı da noktalarımız arasına eklemiştik. Şimdi biz balığı yedik. Elif Ahsen'e de buradan güzel bir gözleme ya da pişi yaptıracağız. Uyanmak üzere, şu an uyuyor. Uyandı mı? Uyandı. Çoktan uyanmış. Kokuyu alınca hemen uyanıyor bizim kız. Şimdi ona buradan güzel bir yemek yaptıralım. Şöyle ablam hazırlıyor pişileri. Çok güzel gözüküyor. Annemin dedeleri kitap almıştı. Şöyle bir çikolatalı bir sade sipariş ettik. Hemen sardalya balık ekmeğinin ilerisinde mis pişi gözlemeden pişilerimizi aldık. Orada çay yokmuş. Bu yüzden hemen karşı. Şimdi arkamda gördüğünüz çay bahçesinde çayımızı içtik pişiyle beraber. Saat Kulesi'ne geçiyoruz. Sonrasında karavan. Şimdi yol üstü Saat Kulesi'ne geldik. Burası meydan. Çok hareketli bir meydan. Her yeri restoran, köfteciler, balıkçılar, çorbacılar. Yani bayağı bir hareketli bir nokta. Biz öyle geçerken uğradık. Siz buraya gelip oturabilirsiniz. Önünde banklar vesaire mevcut. Şimdi biz yola devam ediyoruz. Eşimle de konuştuk. Acaba bir scooter mı alsak? Ben yaklaşık bir 12 yıl kadar motosiklet sahibiydim, kullanıyordum. Sonrasında satmak zorunda kaldım. Acaba karavanın arkasına tekrar scooter mı alsak? Zaten bu karavana yaptığımızdan beri aklımızda olan bir şey ama böyle gittiğimiz şehirlerde gezmeyi hızlandırmak için artık son dönemlerde bayağı bir bunu konuşmaya ve düşünmeye başladık. Yakında bir sürpriz yapıp
bir motosiklet alabiliriz. Dostlar, Çanakkale merkez gezimiz bu kadardı. Balıkesir'e doğru gidiyoruz. Yol üzerinde de Kumkale ve Troya var. Eğer vaktimiz olursa birazdan oralara da uğrayacağız. Zaten merkeze 25 dakika ve gidiş güzergahımız üzerinde. Şimdi sahilden Balıkesir'e doğru gidiyoruz. Bu arada sesim iyice gitti. Hakkınızı helal edin. Yollar Çanakkale'de efsane. Şimdi ana yoldan Troya Antik Kenti yönüne döndük. Ana yola Balıkesir yoluna yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaymış. Bu kadar yakınından geçip de burayı görmeden gitmeyelim dedik. Kumkale'ye baktık, araştırdık. Öyle çok fazla bir şey yokmuş. Karşıdaki Settülbahir Kalesi gibi bir alan yok. Bu yüzden Kumkale'ye gitmeyeceğiz ama en azından Troya'ya gidelim dedik. Yollar Çanakkale'de özellikle bahar ayında çok güzel. Arkadaşlar şimdi geldik. Troya Antik Kenti kapalı. Hemen yanımızda Troya Müzesi var. Umarım orası da kapalı değildir. Önünde araçlar vardı. Hemen oraya da bir bakacağız. Şöyle zaten Antik Kent geride. Müzesi hemen solunda kalıyor. Troya Antik Kenti ve Müzesi biz vardığımızda kapandı. Kapanmak üzereydi zaten de kapandı. Videoların devamını merak ediyorsanız kanalımıza abone olmayı, yani bizi ücretsiz bir şekilde takip etmeyi ve bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi, yorumlar kısmına da fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Çanakkale merkezde aşırı zamanınızı alacak bir şey yok gezi açısından. Tabii ki oturup çay içip kahve içip vakit geçirebilirsiniz ama vaktinizi alacak çok bir yer ya da mekan yok. Biz şimdi buradan Balıkesir'e gidiyoruz sahil yol üzeri. Burayı versene. Arkadaşlar ya. Yol boyu rüzgar gülleri eşlik etmeye başladı bize de. Arkadaşlar. Yolumuzu güzelleştiriyorlar. Arkadaşlar. Biz Çanakkale'yi çok sevdik arkadaşlar. İnşallah yaz ayında, yani en azından sonbahara doğru da olabilir, bilmiyorum, bu sene ya da önümüzdeki sene. İlk fırsatta burayı tekrar ziyaret edeceğiz. Böyle Mart sonu Nisan ayı başında değil de tam gezilecek zamanlar o zamanlarmış. Yani burası kışın çok aman böyle gezilecek bir yer değil. Bir de dikkatimizi çekti. Genç nüfus çok yok. Burada olabildiğince yaşlı bir nüfus var. Teknede, yani feribotta, geçen bölümde feribottayken bir amcayla muhabbet ettik. Erzurum'dan gelmiş. 27 yıldır burada yaşıyormuş. Ve geri dönmemiş. Erzurum'dakiler diyor karların illallah etmiş bu sene diyor. Ama biz diyor burada diyor çok şükür diyor öyle bir problem yaşamadık. Ben burada çok mutluyum. Geri Erzurum'a dönmeyi düşünmüyorum diyor. Bu şu demek değil. Burası Erzurum'dan mükemmel güzellikte vesaire değil. Her ilimizin kendine özgü bir kültürü ve yaşam şekli var. Erzurum'daki birine de sorsanız oraya bayılıyordur. Ama bence de Çanakkale şu yönlerden çok güzel. Havası çok güzel. Doğası çok güzel. Her yer orman. Bir insan ormanda 2 saat vakit geçirdiğinde vücudundaki bütün hormonlar devreye giriyor ve çalışmaya başlıyor. Böyle uyku düzeni artıyor. Ya akla gelebilecek birçok faydası var. Okumuştum bunu. Şu an net hatırlamıyorum. Yalan söylemeyeyim o yüzden. Deniz hemen önünde. Karşında tarihi bir ortam var. Gidip gezebilirsin. Aşırı kalabalık bir şehir değil. Yorucu bir şehir kesinlikle değil. Sakin bir şehir. Birçok artısı var. Çanakkale'de yaşamak ister miydim? Evet, yaşamak isterdim. Sesim iyice gitti arkadaşlar. O yüzden çok uzatmayacağım. Yollar çok güzel. Sahil şeridinden ilerliyorsunuz, ormanların içerisinden. Biz şimdi bu güzel yolculuğun tadını çıkaralım.
Gel. Kanka güzel. Güzel mi? Ben de güzel. Beğendin mi? Ben de güzel kızım. Ben de güzel.